Herkese merhaba arkadaşlar. Sürpriz bir villa ile karşınızdayım. Daire fiyatına villa yazısını çok görmüşsünüzdür. Bunu şu anda size canlı canlı göstermek için buradayım. Didim'in Sağtur bölgesindeyiz. Bir önceki videom da Sağtur'daydı. Sağtur tatil köyü havasını iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir bölge. O bölgede aslında iç taraftaydı. Şu anda tamamen izole bir bölgedeyiz. Toplamda 5067 metrekare, yani 5 dönüm arsa üzerine kurulmuş 12 adet müstakil villa. Gördüğünüz villaların hepsi müstakil arkadaşlar. Her birine 400 metrekare, 400 küsür metrekare bir pay düşüyor. Müstakilsin, bahçen kendine özel, havuzu ortak kullanıyorsun ve daire parasına villa sahibi olabiliyorsun. Ve bunu sizlere bir an önce çekmek için karşınızdayım. Didim'in Sağtur bölgesi denize sadece 1 kilometre mesafede. Şimdi drone görüntüsünden bazıları izleyip ya bu ne kardeşim, dağ başı, işte etrafta hiçbir şey yok, böyle mi istedik, işte böyle mi villa olur, burada villa mı olur, site mi olur demeyin. Etrafı tamamen hazine arazisi, sizi rahatsız eden yok, gürültü duyacağınız kimse yok, sadece sizsiniz. Tatili gerçekten yaşayabileceğiniz bir bölge. Denize sadece 1 kilometre mesafede aşağıya yürüyerek, yani 1 kilometre dedim ama kuş ölçsem herhalde 800 küsür metre çıkar. Buradan böyle doğruca drone açısını zaten görüyorsunuz. Doğruca gidip denize ulaşabiliyorsunuz ve o koy çok bilinen bir koy değil. Sadece biz yerlilerin bildiği ama işlerden de fırsat bulup gidemediğimiz bir koy. Oraya yayan gidip sadece size özel, yani bu villanın sakinlerine özel bir koyu var. Müthiş bir villa sitesi. Yani söylediğim gibi aslında anlatacak çok şey yok. Sadece bir drone görüntüsü size her şeyi açıklayacaktır. Büyük bir havuzu var ortada arkadaşlar. Etrafı tamamen havuz sınırları alüminyum korkuluklarla çevrilmiş. Güneşlenecek fazlaca bir alan var. Toplamda 12 villa var dedik. Buranın çoğusu tatil amaçlı geliyor. Sen Haziran'da geleceksin, öbürü Temmuz'da gelecek, öbürü Ağustos'ta gelecek. Yani 12'sinin bir arada bulunması da aslında çok büyük bir piyango olur. Maksimum burada 3-4 villa aynı anda denk gelecek. Aslında 5 dönüm üzerinde bir tek sensin diyebiliriz bunun için. Fiyat vermedik, bu kadar çok ballandıra anlatıyoruz ama buranın fiyatı arkadaşlar 8 milyon 500 bin Türk lirası. Pazarlık sakın beklemeyin. Çünkü gerçekten daire fiyatına, yanlış anlaşılmasın, daha 2 gün önce sadece 2+1 daire sözleşmesi yaptık. 5 milyon 200 bin liraya. Yani burası 8,5 için bulunmaz bir nimet. Özellikleri nedir? Triplex arkadaşlar. Geniş teras alanları var. 4+1 ayrı mutfak. Dediğim gibi bahçe kendine özel, site korunaklı, güvenlikli, bakımlı, hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Sessiz, sakin. Çok bağ bahçe uğraşıyorsan hazine arazisi uçsuz bucaksız her tarafı kullanabilirsiniz. Ama sitenin içinde de ayrı bir dünya sizi bekliyor. Şehir merkezine bu kadar anlattık ama hani şehir merkezine mesafesine kadar çok uzak değil arkadaşlar. Toplasanız, yani biz araçla merkezden geldik buraya, 2 dakika 2,5 dakikamızı almadı. Işığa takıldın desek 3,5 dakika. Çok bir uzaklık değil. Ama yaşam olarak, doğa olarak, hava olarak, oksijen olarak tamamen merkezden uzak, kalabalıktan uzak, birebir size özel bir villa. Heyecanla anlatıyorum çünkü çok fazla durmayacak bir villa. Bir an önce satılacak bir villa. İzleyen arkadaşlar eğer detaylı araştırma yapıyorlarsa daha başka arkadaşlarımızın sunduğundan da görmüş olabilir ama biz o villayı değil başka bir emsal bir villayı tanıtıyoruz. Karışıklık olmasın. Tam havuz cephesinde bir villa tanıtacağız. Oval bir mimarisi var dışarıdan baktığınızda. Balkonları, terasları da aynı şekilde. Fazla vakit kaybetmeyelim. Yalnız içeride hiç oturulmadığı için arkadaşlar, onu peşin söyleyeyim. Bir küçük temizliğe ihtiyacı var. Sadece bir temizlik yapılacak. O da çok bir şey değil. 5 bin lira, 10 bin lira güzel bir temizlikle yaşanılabilir hale gelebilir. Bahçe alanını bu arada gösterelim. Hani sınırları net olarak çizilmemiş ama herkese büyük bir bahçe alanı kaldığı için matematiksel olarak 400 metrekareyi oturtup bölemezsiniz. Ama tahminen baktığınız zaman ortadaki palmiye ağacından buradan duvara sınır çizebiliriz. Buradan arka tarafa yine aynı şekilde bahçe sınırı çizebiliriz. Ön tarafımızda terasımız var. Kullanacak alan fazlasıyla bulunuyor. Yani çok ekip biçmek istiyorsan burayı kendine özel biber bahçesi yapabilirsin, domates bahçesi yapabilirsin. Yetmiyorsa dediğim gibi arkada dönüm dönüm hazine arazisi var. Boş duruyor. Ektiğiniz zaman devlet de mutlu oluyor zaten. İstediğiniz ekim biçme işini, toprakla oynama işini orada yapabilirsiniz. Havuz var, deniz yakın, villa güzel, müstakil, korunaklı, site. Dediğim gibi güvenlikli, bakıma hiçbir şey karışmıyorsun. Daire parasına 8,5 milyon liraya, daire parasına, altını çiziyorum, daire parasına güzel bir villa sahibi olabilirsin. İçeriden tanıtıma devam edelim.
Evet arkadaşlar, teras alanından giriş yapalım. Önce salon, mutfak, giriş katta onları görelim, girişi görelim. Teras alanının buradakini görebilirsiniz. Üst kat, bir üst kat hepsi aynı. Sadece manzaraları net bir şekilde görebileceğiz. Ufak bir giriş yapalım içeriye. Devasa bir teras alanı var ve her kat için ayrı bir teras alanı var. Burada aslında her katı ayrı ayrı 1+1 daire olarak düşünebilirsiniz. Genişçe bir teras alanı var. Bir köşeyi barbekü bölümü de yapabilirsiniz kullanım amaçlı. Çok da keyifli olacaktır. Ya da en üst kata koyabilirsiniz. Üstlere daha tam çıkmadım. Girince bakacağım. Konseptini ona göre beraber belirleriz. Aslında ya villaların hepsi aynı. Şimdi salon ayrı, mutfak ayrı. Burası birazcık kirli arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü temizliğe ihtiyacı var. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Şu villada satılık 8 milyon 900 bin Türk lirası buranın. Oranın içi bir tık daha temiz gibi. Onun içine giriş yapabiliriz. Girişleri dediğim gibi hepsinin aynı, metrekareleri aynı, kullanımları aynı. Sadece gözünüze de kirli görünmesin. Buradan bunun içine girelim. Burayı böyle bir en azından görelim. Fiyat aralarında 400 bin lira kadar oynuyor. Pazarlık dediğim gibi fazla beklemeyin. Daha doğrusu hiç beklemeyin. O duruma göre değişecek bir sistem. Sadece fikir açısından net bir şekilde görebilirsiniz. Biri havuzun direkt ön tarafında, öbürü arka tarafında. Ben biraz daha köşede olayım diye düşünen olursa burası ya da ben havuz başında olmak istiyorum diyen varsa hemen karşı tarafta. Onun manzarası bir tık daha böyle yukarıdan net görünebilir denizin. Bununki köşede kaldığı için fazla bir alanda size bırakmayabilir diyelim. Yine terastan girdik. Teras alanları çok geniş. Gördüğünüz gibi diğeriyle aynı arkadaşlar. İçerisi tamamen aynı. Sadece burası biraz daha temiz. Geniş bir salon bölümü var. Dilediğiniz gibi burayı kullanabilirsiniz. Tahminimce üst katlara çıkmadım. Hani 2 oda 2 odadır büyük ihtimalle. Mutfak alanı oldukça geniş arkadaşlar. Tekrar söyleyeceğim. Küçük bir temizliğe ihtiyacı var. Burada 50'ye 50 karo kullanılmış. Geniş bir mutfak bölümü. Masanız da rahatlıkla sığacaktır. Salona oturma düzeni de çok rahat bir şekilde sığacaktır arkadaşlar. Merdiven altı boş depo olarak kullanabilirsiniz. Giriş katta yani salondakiler için en azından kullanım amacında bir adet banyo bölümü var. Merdivenlerden hemen vakit kaybetmeden yukarıları göstereceğim size. İlk katımıza geldik arkadaşlar. Birinci kattayız. Burada yine ortak bir banyo bölümü var. Işıkları herhalde buranınkini açıkmış. Burada ampul yok sadece. Girişe hemen girelim. Buradaki banyo bölümü birazcık labirent gibi. Şu köşeyi termosifon olarak kullanabilirsiniz. Dolap yapabilirsiniz. Yetmiyorsa eğer bu köşeye bir dolap yapma ihtimali daha var. Duş bölümü içeri gömme şeklinde yapılmış arkadaşlar. Havalandırma penceresi de bulunuyor. Belki çok hani sizi rahatsız eden bir görüntü kirliliği geliyorsa küçük bir tadilat, ortalama bir 300-400 bin lirayla çiçek gibi bir yer olacak. Burası da mutfağın bir üstü arkadaşlar. Metrekare olarak baktığınızda aynı. 15, 16, 17 metrekare civarında bir yatak odası bulunuyor arkadaşlar. Tamamen hazine arazisi, bomboş. Arkadan görüyorsunuz yine hazine arazisi, bomboş. Sizi burada rahatsız edecek ne görüntü olarak ne de gürültü olarak hiçbir şey yok. Tamamen izole bir bölüm. Bu katta 3 yatak odası varmış. Burada bir yatak odası. Burası birazcık çap gibi. Yani belki depo olarak kullanılabilir. Hani evin içinde istenmeyen eşyalar nereye koyacağım diye düşündüğünüz eşyalar varsa burada kullanabilirsiniz. Ya da çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Onun için de mantıklı bir tercih olacaktır. Üçüncü yatak odası arkadaşlar. Burası da 15-16 metrekare civarında. İdeal bir yatak odası. Yatak başı karşıya, dolapta yan tarafa geliyor. Aşağıdakiyle birebir aynı yukarı çıkan bir teras bölüm var. Havası bile yetiyor yani. Küçük böyle bir esinti aldı gözümüze. Buranın havası bile yetiyor. Çünkü denizin havasını direkt yüzünüze vuruyor. Doğayla birleştirip temiz oksijenli. Güzel bir bölge, nezih bir bölge, sakin bir bölge. En üst kata çıkalım hemen. Triplex villamızın en üst katına geldik arkadaşlar. Şurada bir bölüm var. Buraya çıkmadım. Burası herhalde yine bir balkon bölümü gibi. Ayrı bir teras. Teraslar birleşik mi bakacağız. Hemen çıkalım. Ya şu sakinliğin güzelliğine bakar mısınız? Şehri hemen bir 500 metre geride bırakıyoruz. Arkamızda bırakıyoruz. Hayat gibi. Gürültüyü, kalabalığı arkada bırakıp önümüze bakabiliriz. Burası arka teras arkadaşlar. Buradan böyle bir küçük deniz manzarası var. Yine drone'dan net olarak algılayacaksınız. Tamamen yeşil bir bölüm. Çok fazla burada kalmaya gerek yok. Öndeki teras alanına gireceğiz şimdi. Son yatak odamız zemin katta bulunan salonun birebir aynısı. Yani en üst kata böyle çıktığını düşünün. Mimari olarak en küçük oynama bile yok arkadaşlar. Teras bölümü.
Daha fazla da sessiz kalırsak kuş cıvıltılarını duyacağız. Siteye tamamen buradan hakim olabiliyorsunuz. Buradan aradan deniz manzarası var. Doğru. Bulunduğumuz yerden görebiliriz. Buradan tamamen bir deniz manzarası var. Çok da güzel bir deniz manzarası var. Dediğim gibi kuş uçuşu belki 800 metre civarı. 8,5 milyon, 8 milyon 900 bin Türk lirası. İkisi de satılık. Fazla pazarlık beklemeyin. Takas kabul edilmiyor. Nakit ihtiyacından bu fiyatlara indi. Yoksa burada bu fiyata daire fiyatına villa bulmanız imkansız. Kaçırılmayacak bir villa. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.